bilgiye ulaşmak için vakit kaybetmezsin. Otobüste, parkta, iş yerinde internet televizyonunu çantanda ya da cebinde taşıyabilirsin. Güncele ve gündeme yönelik haber yorumu, medeniyet ve kültüre dair programlar ve tarihi gerçekliklere uzanan içeriğiyle TV111 gerçeklere erişmek istediğin anda yanında. İnternet televizyonun TV111 sayesinde zaman ve mekandan bağımsız olarak bilgiye, kültüre ve ülkeden ve dünyadan haberlere kolaylıkla erişebilirsin. Güzel görmeyi ve güzeli görmeyi öğrenebilmek için TV111. Çağıracaklar beni ve çağırdılar. Vitamin deposu portakal. Enerji verir, dinç tutar, güçlendirir. Hem besler hem korur. Yiyin, için, israf etmeyin. Kafanı kullan, portakal ye. Son 5 saniye. Kamera 1 hazır. 3, 2, 1, yayın. TV111 hayatında yeni bir pencere açıyor. 24 saat canlı yayın ve zengin içeriğiyle eşyaya, bilgiye, düşünceye, kültüre, medeniyete, hakikate, hayata ve ötesine dair bir pencere. TV111, kainatı ve Kur'an'ı Bediüzzaman'ın fikirleri ışığında okumak isteyenler için oluşturulan, yenilikçi kimliğiyle öne çıkan bir internet televizyonu. Gündelik hayatın monotonluğundan sıyrılıp kendini sıcak bir sohbetin içinde bulabilirsin. Adalette kullanılan güzellik hüsündür ama çiçekte kullanılan güzellik de cemaldir. Merhamet duygusunun, karşılıklı saygı olayının kalkması, sadakat ifadesinin gündemlerinden düşürülmesi meselesi, hürmet ve sevgi gibi eşleri birbirlerine bağlayan çok ciddi manevi bağlardır. Bu bağları, bu duyguları da tesettür aslında muhafaza etmektedir. Hüzün niye verildi sana? Bu kalbin bu hüzünle neyi arzu ediyor? Bir dostu arzu ediyor, bir sahibi arzu ediyor. Mukabelesiz hediye kabul eder bir durumda olsam, verdiğim iman dersinin kıymeti düşer. Allah muhafaza. Yani o menfaati temin etmek için bu dersi veriyor duruma düşüyor ve sizin manevi zararınıza sebep olurum diye. İngilizce, Türkçe, Japonca bir sürü dil vardır ama bence bunların üzerinde en üst dilde ülkelerin dilinin ötesinde sanattır. Sanat çok büyük bir dildir. Zamanın artık daha kıymetli hale geldiği günümüzde bilgiye ulaşmak için vakit kaybetmezsin. Otobüste, parkta, iş yerinde internet televizyonunu çantanda ya da cebinde taşıyabilirsin. Güncele ve gündeme yönelik Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. İlim Kültür Vakfı'ndan ve TV111'den bizi dinleyen izleyicilerimize hoş geldiniz. Bugün Yaşayan Tefsir üst başlıklı programlarımızın ilk programını yapacağız Hüseyin Turner'la birlikte.
Aynı zamanda İlim Kültür Vakfı'nın Kur'an ve Sünnetle Yaşamak programının da 3. programı olacak bu. Hüseyin abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün öncelikle ben Hüseyin Turner'ı, konuşmacımızı tanıtayım size birazcık. Kendisi İngiltere'nin kuzeyinde Durham şehrinde doğdu. Lisans eğitimine kadar İngiltere'de kaldıktan sonra yüksek lisans için ve aynı zamanda Risale-i Nur'ları tanıyabilmek için Türkiye'ye geldi. Türkiye'de İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nda Risale-i Nur'lar üzerine okumalar yaptı. Yüksek lisansı da teknolojinin kültüre etkileri, kültür üzerindeki etkileri başlığında olacak. Bugün kendisinden hem kendi hayat hikayesini hem de bu hayat hikayesinin Risale-i Nur'la kesiştiği noktaları ve bu kesişimden sonra kendisinin Risale-i Nur'dan öğrendiklerini genel olarak dinleyeceğiz. Kendisi sunumunu İngilizce yapacak. Ben tercüme etmeye çalışacağım. Yeteri kadar tercüme edemeyebilirim. O yüzden şimdiden hepinizden özür diliyorum. Çünkü bu konuda tecrübem yok. Ama Hüseyin abi herhalde bize güzelce anlatacaktır diye düşünüyorum. Hüseyin abi siz kendinizi tanıtarak başlayın isterseniz. Siz İngilizce anlatırsınız, ben de çeviririm. Okay, my name is Hussein Turner. I was born in England in 1982. So I lived there for most of my life. I came to Turkey in 2015, primarily to teach English and as a foreign language abroad. But also, for many years I had been interested in Said Nursi as a Muslim theologian. I had met him, I had encountered him as a child through my parents. They had weekly darses in Durham, so it was quite a small community of Muslims, you know, discussing Risale-i Nur. So with that interest I came to Turkey, and here I'm studying Medeniyet Tarihi, Civilization Studies at Ibn Khaldun University, and also helping the foundation. But I will explain more about my background. 1982'de İngiltere'de doğmuş, 2015'te Türkiye'ye geldi. Yani hayatımın büyük bir kısmını İngiltere'de geçirdim diyor. Risale-i Nur'larla ve Said Nursi ile çocukken tanışmış. Ailesi zaten Colin abiyi hepimiz tanıyoruz diye biliyorum. Haftalık Risale-i Nur dersleri okumalarında Said Nursi ve Risale-i Nur'larla tanışmış. Yani uzun bir geçmişi var. Türkiye'ye 2015'te temelde İngilizce öğretmek ama bunun yanında Risale-i Nur'ları ve Said Nursi'yi daha iyi tanımak için geliyor. İlim Kültür Vakfı'nda kalıyor, çalışıyor aynı zamanda. Ve bunun yanında İbn Haldun'da medeniyet tarihi üzerine çalışıyor. Evet. Soru sormaya diğer konulardan mı devam edeyim? Sorumu başlayabilirim. Tamam. İsterseniz bize Risale-i Nur'larda ilk tanışma hikayenizde sizi etkileyen şeyleri, yani bir çocuk olarak sizi Risale-i Nur'da neyin etkilediğini anlatın abi. Well, when I was young, I lived in England in a flat, so my parents were reasonably quite poor, but in the place we lived, there were many foreign students, so there were Muslims from different backgrounds, but most of the area around English Christian people, so the Muslim community was very small. But most of the Muslims that we encountered, their understanding of Islam was very informed by their culture, and also when they spoke of Islam, they often spoke of fiqh, of legal issues, and mostly it was focused on ritual, reading the Quran, reading hadith, you know, the external aspects. I mean, my father, obviously he found this a problem, and when I was young, I didn't really follow, what my father was doing until I went to university, and my experience with Muslims was that they were in England. They were very, very pious.
and they follow Islam, quite strict. But unfortunately, I felt as I was growing up, I felt that the Islam practiced by many Muslims, in England mostly the Pakistani, Bangladeshi, many come from the subcontinent, and even though many are born in England, their understanding of Islam is very based on an identity, political basis, and much of it again is in two forms. Either it is in a form of very traditional, culturally rooted form of Islam, or there is the Sufi strand. But as I was mixing them, I found there is a lack of intellectual reflection on what it means to have iman, what it means to have faith. Why do we pray 5 times a day? Why do we go on Hajj? Why do we fast? Why can't we discuss issues in the Quran, in the mosque, in a free, açık taze, in a sort of open way? Why do we have to sit and listen to the Imam and just repeat the Quran, like robot, Or you either have this extreme, where it is very dry style of learning. Okay, I've learned the fiqh, I've learned the law, I've learned the Quran, mashallah, I can speak very well. Tamam barası. Tamam. Daha kısa. Doğduğum yer ufak bir kentti. Bu yüzden ailem de fakir bir aile sayılır diye başladı. Ama çevremiz genellikle Hristiyan İngiliz toplumundan oluşmakla beraber yabancı öğrencilerle tanıştığım ufak bir Müslüman grupta vardı. Bu Müslüman grupların, İngiltere'deki bu Müslüman grupların İslam'ı pratikte yaşama tarzları temelde fıkıh gibi, şeriat gibi daha dışa bağlı, şekile bağlı konular üzerinden gelişiyordu. Bu yüzden ben üniversiteye gidene kadar babam ve annemin yaşadığı şekilde bir İslam yaşamadım. Hatta birazcık da mesafem vardı diyor. Üniversiteye gittikten sonra da yine tanıştığı Müslüman gruplar, işte Pakistan ve Bangladeş gibi alt kıtanın göçmenlerinden gördüğü şekliyle ikiye ayrılan bir İslam anlayışından bahsetti İngiltere'deki Müslüman gruplarda. Bunlardan bir kısmı meseleyi kimlik ve siyaset üzerinden ele alan, yani İslam'ı bir kimlik ve siyaset unsuru olarak görüp ve yine şekiller üzerinden İslam'ı günlük hayata yaşatmaya çalışan insanlar. Ve bunlar da ya geleneksel ve katı bir şekilde şekle yoğunlaşmış İslami hareketler ya da tasavvuf üzerinden giden hareketlerdi. Bunların ikisi de benim kafamdaki temel sorulardan ve bizim aile içerisinde İslam'ı yaşamaya çalıştığımız noktalardan yoksundular. Bunlar da şuydu, bu sorular: biz neden iman ediyoruz? Veya Müslümanlar neden hacca giderler? Biz neden oruç tutuyoruz? Bu gibi sorular İngiltere'de gördüğüm diğer ufak İslami grupların hayatında sorunsallaştırdıkları konular değildi. Bunları ben ailemde gördüm, dedi kendisi. You can continue. Okay. So from my experiences in university in England amongst the Muslim community, mostly, especially amongst young people, I did not find the approach to Islam which looked at things introspectively and tefekkur, they didn't, not so much with reflection on key issues about belief in God, Tawheed, and so from this I found dissatisfaction, and because of this I discussed this problem with the weekly circles we were having in Durham, which before then I had not attended very much. Benim gençler arasında, Müslüman gençler arasında yaşanan İslam'a çok fazla adapte olamama sebebimin bir tanesi de bunların
olgulara tefekkür penceresinden bakmamalarıydı. Yani tefekkür üzerinden eşyaları incelemek, olayları incelemek yerine şekle odaklanmış olmaları beni pek de tatmin etmiyordu. So, I mean, the practices of many Muslims in England tends to be based on, again, the issue of identity and culture. But what I found in the Risale circles was this opportunity to discuss things like Iman, the resurrection, community, our relationship with the rest of the universe, many subtle issues. But if I go to the mosque, I get maybe one answer from someone else, and it becomes either too political, or it becomes controversial, or people feel, oh, we can't discuss it. But in this Risale circle that we were, there was a sense of freedom. We could share many of these things from the perspective of Risale-i, which opened a lot of questions that I had. Risale halkalarında ise bu kimlik ve kültür temelli çalışmaların, konuşmaların, tartışmaların dışında imanın kendisinin ne olduğuna, toplumun ne olduğuna, benim bir birey olarak evrenle ilişkimin ne olduğuna dair sorular sorma, bunları tefekkür etme fırsatı bulduk. Bu anlamda Risale-i Nur halkaları daha özgür, yani camiye oranla daha özgür bir tartışma imkanı veriyordu bana. And also I spent some time with some Sufi groups in London, in Birmingham, in some different cities. And what I found, although they were very pious, religious people, there was a lack of openness and a lack of community and a lack of really reflecting. There was a lack of a culture of contemplation and maybe a lack of imagination when it comes to thinking about what the Quran really means. Is it just a book, or does it inform our entire sense of our intellectual life, not just our formal life? Aynı zamanda bir takım Sufi gruplarla da birlikte oldum. Bunların da İslam'ı yaşayış tarzları ne kadar kuvvetli olursa olsun bir kapalılıkları söz konusuydu. Bunlar hem düşünce açısından hem de diğer konularda insanlara açık bir düşünce fırsatı veren gruplar değillerdi. İngiltere'nin çeşitli şehirlerinde böyle gruplarla tanışsam da onlar da beni bu anlamda tatmin etmemişlerdi. So even though I found there was a spirituality amongst the Sufis, I felt that they did not live to their tradition, their historical tradition of intellectual activity, and it seemed that they were only engaging some aspects of the heart, but also the heart also needs the intellect. There is a connection between the two. So I left the participation. Bu Sufi gruplar her ne kadar bir spiritüel, manevi bir yöne sahip olsalar da kuvvetli anlamda insana sadece kalbi üzerinden yaklaşan gruplardı. Oysa bana göre kalp tek başına anlamlı değildir. Onun akılla da arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Bu akıl ve kalp arasındaki dengeli ilişkiyi onlarda görmediğim için onları da terk etmiş oldum. So from then I continued connecting with people who were reading the Risale-i in England. We have dershanes in London, so I heard about this. So I was attending the dershanes, and there people, they could speak Turkish and English, so we could discuss the Risale-i, both the terms both in Ottoman Turkish and English. And there again I found there's this freedom, if I had questions, I could even state my opinion, and there was no judgmental attitude, which I found a lot in the mosques. There was a lot of judgmental attitudes.
Daha sonra Londra'da Risale-i Nur okuyan insanlarla tanıştım yeniden. Bu insanlar hem İngilizce hem de Türkçe bildikleri için kendileriyle Risale-i Nur'u hem orijinal anlamından hem de benim ondan kavradıklarım üzerinden tartışma imkanı buldum. Fakat en önemli nokta bu insanların benim anladığım konularda veya benim söylediğim sözlere karşı beni doğrudan yargılamamalarıydı. Beni doğrudan yargılamak yerine tartışarak konuları anlamaya çalıştık. Bu beni etkiledi. So here I found that it was in the Risale-i Nur, it was not a dry text just speaking about the formal rules of Islam, or it was also it was not intellectual in a sense where it just talked about abstract approach. Instead, what attracted me was the storytelling approach in the Risale-i Nur, because this fed the how do you say, the hayal gucu, the imagination, and I felt that was deeply lacking in the Muslim life, in the general community life and the mosque. There was a lack of engagement with imagination when it comes to living in as a Muslim. Aynı zamanda Risale-i Nur kuru bir metin değildi. Yani kuru bir metinden kastım şu: entelektüel bir metin olarak Risale-i Nur özlere, soyut kavramlara odaklanıp bunları anlatan bir metin olmanın ötesinde aynı zamanda bir hikaye anlatıcılığı da üstlenen bir metin. Bu hikaye anlatıcılığı insanın günlük hayatıyla İslam'ın kavramlarını, İslam'ın normlarını birbirine bağlayan bir unsur ve bu unsuru camilerde bulmakta zorlandığım için bu beni Risale-i Nur'a çeken bir nokta oldu. And also I found that reading Risale-i Nur in a group rather than before when I tried to read it individually was much more beneficial, because different people can bring different perspectives, and we are not judging, we don't have a sheikh, we're not feto delis. We don't have there is, like Sufism, there is no sheikh, no leader, so everyone can participate in the sea of ideas of this Risale. But the master is not an individual, it is not even the community, it is the text. So if there's a problem, we go back to the text. And I found this a revelation, I think. Daha önceden Risaleleri tek başıma okuyordum, fakat grupla bir arada okuduğum zaman şunu fark ettim: cemaatle okumanın Risaleleri tek başına okumaktan şöyle bir avantajı var. Herkes kendi perspektifini, kendi anlayışını birbiriyle paylaştığı zaman biz bu farklı görüşlerden daha verimli bir okuma çıkartabiliyoruz. Çünkü bizim bir şeyhimiz yok. Bizim üstadımız metnin kendisi olduğu için bizim başımızda metinden ne anlamamız gerektiğini dikte edecek insanlar yok. O yüzden herkes kendi fikrini birbiriyle paylaşabiliyor ve bu bizim için daha verimli bir okuma sunuyor. So from this free discussion of ideas, I felt that my role as a Muslim was not simply to practice and just believe in God and then not discuss anything. I felt that our discussions were like entering an ocean, you know, and for example, discussions we had about free will and predestination, very, very difficult subjects. We felt that as normal people we could discuss it without a problem, because the Risale-i Nur was our guide. Aynı zamanda ben bir Müslüman olarak rolümün sadece iman edip amel etmekten ibaret olmadığını düşünmeye başladım. Yani bu sorgulamanın dışında tutulacak bir rol değildi benim için. Bizim o okyanusa da girmemiz gerektiğini düşündüm. Yani irade nedir, kadere iman etmek nedir gibi soruları sorgulayabilmek benim bir Müslüman olarak sahip olmam gereken roldü diye düşündüm. Also, I learned that the Quran is not just some book that we read after Friday prayer, or we read formally, and
we read during namaz or during zikr, right, we repeat the words. What Ustad and the Risale-i taught me is that the Quran is all around us, actually. It is in all of the natural world, and it is a means, through reading Risale-i and reflecting it, we can maybe see the signs of the Quran in the natural world. Aynı zamanda benim üstaddan ve risalelerden öğrendiğim, Kur'an'ın sadece bir kitap olmadığı, bizim sadece zikirlerde, namazlarda veya cuma hutbelerinde dinlediğimiz bir metin olmadığı, onun aynı zamanda kainatın her tarafında işaretlerini görebileceğimiz bir şey olduğu. Bu benim Risale-i Nur'dan ve üstaddan öğrendiğim bir şeydi. So, I mean, Ustad mentions the greater Quran of creation. So, these ideas that everything is an ayat, a sign of God. So you can see an ayat in a person, or an ayat in a tree, or a sign in many things. It changes your perspective. When I read the Risale-i Nur, my perspective of life and existence was completely different from the previous understanding of just believing in God and one day you will die if you do bad sins. It became a completely revolution of perspective. Üstad Kur'an'dan bahsederken kainattaki her şeyin Allah'ın ayetlerinden olduğunu, bir ağacın veya gördüğünüz herhangi bir şeyin de Allah'ın ayeti olarak Kur'an'la irtibatlı olduğunu söyler. Bu benim perspektifimi, bakış açımı daha önceki anlayışımdan başka bir noktaya taşıdı. Sadece iman etmek ve amel etmek dışında benim kainatla kurduğum ilişkiyi de değiştirmiş oldu. So from that I feel that the Risale-i Nur is not just theoretical, abstract, dry, intellectual understanding, but it is something that can be lived, and it allows you to continually see what is behind, the signs that are behind everything that happens to you and affects you in daily life. Yani bu anlamda Risale-i Nur benim İslam'ı normal bir şekilde yaşamanın ötesinde günlük yaşantımdaki her şeyin arkasında başka bir anlam, Allah'a giden bir yol aramamı sağladı. Brother Hüseyin, if you want, we can move your studies on Risale-i Nur smoothly. Okay. Well, my background at the moment is I'm initially in England. I was working in the civil service, and then I left. I became a journalist, and then I came to Turkey to teach English. But because of my interest in Risale-i Nur, I decided to help the foundation. But now I'm currently studying Ottoman history. And my current studies is to see how technology has affected culture. İngiltere'de önceleri kamu hizmetinde bulunuyordum. Ardından bir gazeteci olmaya karar verdim. Bunun peşine Türkiye'ye geldim bir gazeteci olarak. Fakat buradaki temel vazifem İngilizce öğretmenliği yapmaktı. Risale-i Nur'a geçmişte olan ilgim beni vakıfta bir gönüllü olmaya itti. Hem vakıfta Risale-i Nur'ları daha iyi anlamaya çalıştım bu anlamda, hem de şu anda Osmanlı tarihi üzerine çalışmalara başladım. Şimdiki yüksek lisans konumsa teknolojinin kültür üzerine etkileri. And so, thus far with the Risale-i Nur, I'm currently looking at the translations in English. Shukran Vahide has done a very faithful translation, and for us English people, the language maybe we can understand, but many maybe if they are from America or the current young generation, maybe they are struggling to understand the translation. Aynı zamanda Risalelerin İngilizce olan tercümeleri üzerine de çalışmaya çalışıyorum. Çünkü Şükran Vahide'nin yaptığı tercümeler çok iman merkezli tercümeler ve maalesef bizim genç neslimiz İngiltere'de de Risale-i Nur'ların temelini kavramakta bir takım
zorluklar yaşıyorlar. So from that perspective, we have the Risale-i, we can discuss it together in English. But I think through writing articles, I have written several articles on the Risale-i, on themes in the Risale-i. I think this sort of thing is very important in order to help people to penetrate the difficult language of the text. Bu anlamda biz Risale-i Nur'ları İngilizce'de tartışıyoruz. Fakat Risale-i Nur'lar üzerine çalışmak da, yazı yazmaya çalışmak, mesela benim bir takım yazılarım oldu Risaleler üzerine. Bu çalışmalar bizim Risale-i Nur metniyle kurduğumuz anlam ilişkisindeki zorlukları yıkmak adına, metne nüfuz edebilmek adına çok önemli diye düşünüyorum. So from this explanation of the Risale-i, it gives an opportunity to maybe not just to simplify the language, which is important, but to understand that Ustad was not just giving us a text to say, here is your understanding, here is your iman, that's it. He actually asked us to continue, reflect, and even criticize his works constructively. Bu anlamda asıl önemli olan mesele metnin daha sade, daha anlaşılır hale gelmesi değil. Üstadın Risale metinlerinde bize sunduğu şey, işte iman böyle bir şeydir veya bu böyledir, siz bunu böyle bilin ve iman edin demek değil. Üstadın yaptığı daha ziyade bunları sorgulatarak kabul ettirmek. Yani bizim Risale metinlerini anlayabilmemiz için temelde bu sorgulama disiplinini çözmemiz gerekiyor. But this should not be misunderstood. I'm not saying that we can criticize Risale-i and put other things in its place, but we should maintain the principles and the ideas, but also to try to see, is there another perspective? Is there something else that the Risale-i is connecting to? Maybe other ideas, other thoughts, other reflections, maybe that Ustad has not given detail, Fakat bu söylediklerim şu anlamda yanlış anlaşılmasın. Ben Risale-i Nur'un eleştirel okumasını yapmak derken Risale-i Nur'u eleştirip onun yerine başka bir şey koymaktan bahsetmiyorum. Aksine Risale-i Nur'da üstadın bahsettiği fakat detaylandırmadığı veya bizim baktığımızda birden fazla anlam çıkarabileceğimiz noktaların onun üzerine yapılan eleştirel okumalarla daha iyi anlaşılabileceğini söylüyorum. And recently, in the last 2 years, the issue of politics, of course, has raised its head, and there's a lot of, especially in England, there's a lot of focus on Islam, not in the deep faith perspective, but from just the political governance perspective. Can you repeat again? The Okay. mix is a bit far. Okay, so at the moment in England or in Europe, when Islam is discussed, typically it is not discussed from a perspective of faith and belief and intellectual understanding, but it is discussed in the context of the problem of governance and politics. Bugün aynı zamanda Risaleler sadece bir İslami ve imani bir metin olmanın ötesinde İngiltere'de hükümet ve siyaset sorunlarına da cevap verecek bir metin olarak okunuyor. And because of this excess politicization of Islam in Europe and in many countries, there is an industry, international relations industry, mainly because the countries, traditional Muslim countries, are under instability, and because of this, there is a need, perceived need to make Islam just a political thing. But with things like the Risale-i, there is a great opportunity to remind people that Islam is not just about rule and law; it is much deeper. Bugün İngiltere'deki Müslüman toplumları İslam'ı daha ziyade siyasi bir kimlik olarak ele alsalar da Risale-i Nur'un onlara hatırlattığı İslam'ın sadece yasalardan, kurallardan ibaret bir şey olmadığı. So
from this, I think the issue of the right understanding of politics as a Muslim needs to be clarified, because my understanding of Ustad is that he was not against politics. Instead, he wanted to approach the political realities in a way so as to not confuse Risale-i Nur with tarafkarlık, partisanship. Bu anlamda benim siyasetten bir Müslüman olarak anladığım şey şu: Üstad kesinlikle siyasetin kendisine karşı olan birisi değildi. Daha ziyade tarafkirliğe ve siyasi gerçekliğin bu tarafkirlik sebebiyle çarpıtılmasına karşıydı. So, for example, if I set up a party, maybe in England there are many like Party of Islam, this sort of thing, and they want to create the new caliphate. But if they base their party just on one book or one leader, if the party fails, then our whole book will be discredited. It will fail too. Yani mesela ben bir parti kursam İngiltere'de, İslam Partisi gibi ve işte hilafeti getirmeye falan çalışacak olsam, yani bu bütün siyasi yapımı bir kitap üzerine bina ettiğim zaman, bu siyasi yapı çöktüğünde, bu parti çöktüğünde o kitabın kendisinin mesajları da, diğer mesajları da onunla birlikte çökmüş olacak. So for this reason, the most important way for conserving our intellectual and spiritual and communal life of Muslims, as Muslims, is not to reject politics, but we shouldn't focus politics as the only means of solution. We should instead put most of our energy into creating a civic form of Islam. Bu yüzden biz Müslümanlar entelektüel olarak, toplumsal olarak hayatımıza devam ederken siyaseti evet reddetmeyeceğiz. Fakat siyaseti sorunlarımızı çözmenin tek yolu olarak görmekten vazgeçmemiz gerekiyor. And I have looked at many different Muslim groups in England and in the West, and I find that most of them, they don't know the Risale-i Nur, unfortunately. Or if they think, or if they hear about Ustad Said Nursi or Risale-i Nur, they think maybe, oh, he's a Sufi, or he's this, he is that, and they have this judgmental, maybe ignorant attitude, unfortunately. Ve İngiltere'de maalesef Müslüman gruplar genellikle Üstad'ı ve Risaleleri bilmiyorlar. Kendisinin adı duyulduğunda herhalde bir tasavvuf ehli veya işte şöyle birisi, böyle birisi gibi çeşitli yargılamalarla muhatap oluyoruz. For the people who do know about Ustad, they do recognize that because Ustad was grounded in tradition, he experienced the traditional life in the Ottoman context, but they also knew that he experienced modernity. So Ustad has this advantage. Üstad'ı tanıyanlar, bilenler için ise şöyle bir durum var. Onlar Üstad'ın bir gelenek üzerine bir şeyleri inşa ettiğini biliyorlar. Bu anlamda hem geleneksel bir tarafı var, fakat aynı zamanda yeni bir şeyler de söylüyor çünkü modernleşmeyi tecrübe etmiş birisi. So I think that the problems amongst many Muslims for us in the West is that we don't know how to negotiate modernity. I think modernity and identity and culture is a big problem. Yani benim bu anlamda düşündüğüm şey, biz Batılı Müslümanların yaşadığı en büyük problem bir Müslüman olarak moderniteyle nasıl ilişki kurabileceğimizi tam olarak çözememek. But the advantage of the Risale-i Nur is that it was created in a context where there is still a traditional understanding, but at the same time Ustad was trying to help people to negotiate the modern conditions without accepting or rejecting them. Üstadın avantajı ise şu: gelenek içerisinden çıkmış bir entelektüel olarak Üstad, Müslümanlara moderniteyle nasıl ilişki kuracaklarını çözmede yardım ediyor.
ne tam olarak onu kabul etmek ne de tam olarak onu dışlamak, onu reddetmek. Bu ikisi arasında bir pazarlık alanı açıyor Üstad. For example, as he was seeing the growth of the railways, the automobiles, the centralization of the state, he was not somebody like Sheikh Said who wanted to go to war against the state. But at the same time, he did not embrace modernity. He also said that we have to try to preserve our faith before we try to challenge the entire structure of modernity. Bu anlamda mesela Bediüzzaman demir yollarına veya arabalara veya ne bileyim devletin merkezileşmesine doğrudan karşı olan bir insan değil. Mesela Şeyh Said örneğinde olduğu gibi. Daha ziyade Bediüzzaman moderniteyi kuran yapının kendisine meydan okuma yönünde bir emek sarf ediyor. So, one of the things that Ustad said to his students is, if we do not learn how this modern life and problems, if we do not try to adapt to it, then we are finished. But he did not say that we should become like Westerners. He said, for example, cinema, radio, airplane, this sort of thing, is not inherently bad, but the way it is being used is generally harmful. Bu anlamda Bediüzzaman'ın talebelerinin mesajının şu olduğunu düşünüyorum. Moderniteyi anlamamız gerekiyor. Yani Üstad sinemaya, radyoya, bu gibi şeylere, uçaklara veya bunlara kendileri içerisinde bir kötülük taşıyan aygıtlar olarak bakmıyordu. Daha ziyade bunların kullanılış tarzlarının kötü olmasına dikkat çekiyordu. But one of the problems he mentioned, I'm not sure where, but he mentioned that with the rise of modernity, the needs of human beings has increased to 20, whereas in the past maybe it was 4. So these are part of the artificial needs that are created by modernity. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor ki Üstad modernite ile beraber insanın ihtiyaçlarının suni bir şekilde arttığından da bahsediyor. Nerede olduğunu bilmiyorum fakat daha önceden 4 olan ihtiyaçların modernleşme ile birlikte 20'ye çıktığı ve yapay bir artış olduğundan da bahsediyor Üstad. And for my understanding of the Risale-i Nur is the increase of the artificial needs of modernity is because modernity has the main aim of modernity is to distract us from tefekkur and to make us think more about images, reality and things outside of iman. Benim Risale-i Nur'dan anladığım kadarıyla modernleşmenin bizim yapay ihtiyaçlarımızı artırmasının temelinde şu var. Modernitenin amacı zaten bizi tefekkürden koparıp bunun yerine günlük, daha doğrusu dünyevi şeylere odaklanmamızı sağlamaktır. For example, the Risale-i Nur talks about the universe as a book, so as a kitab. So language, image, metaphor is very, very important in the Risale-i Nur. But in our modern life, it is very difficult to focus and reflect on the natural world because it is disappearing very, very quickly through distractions, through television, internet. So this technology, unfortunately, is stopping us from reflecting on the world as a language, as a meaningful, symbolic language. Risale-i Nur bize kainatın bir kitap olduğundan bahseder. Fakat bizim modern yaşam içerisinde kainattan bir sembolik dil olarak okumalar çıkarmamız pek de mümkün olmuyor. Bizim teknolojiyi kullanış tarzımız, televizyon veya telefonlarla teknolojiyle muhatap oluş şeklimiz bizi kainatı Allah'ın bir ayeti olarak, bir sembolik dili olarak okumaktan maalesef uzaklaştırıyor. And particularly in this time, Muslims, they, in my understanding, not just in the West but around the world, how do they
usually the way they deal with modernity is to react, either through going through politics or to again to reinforce their identity. But modernity has created big challenges, especially in terms of natural communities, living in a natural environment, having a proper family life, and also problems with time and again the issue of distraction. Özellikle bu zamanda biz Müslümanların moderniteye gösterdiği tepki ya siyaset ya da kimliklerin yeniden İslam üzerinden vurgulanması şeklinde çok tepkisel bir boyutta kalıyor. Fakat modernitenin asıl değişiklik yaptığı ve bizi tefekkürden kopardığı noktalar bizim zaman ve doğayla veya düzenli bir aile hayatı yaşamakla kurduğumuz, eski zamanda kurduğumuz bu düzenin yıkılması. Bunun daha tehlikeli olduğunu düşünüyorum. One example is that many Muslims now they are living in a time where the landscape no longer has the same meaning that it did during Ustad's time. So if they are living in a big city, it is very difficult to make tefekkur because the landscape is reflecting nafs, power and efficiency, but it is not reflecting the kainat kitab. Mesela biz şimdi Müslümanlar olarak Üstad'ın zamanındaki bir mekanda yaşamıyoruz. Şu anda büyük şehirlerde, metropol şehirlerde yaşayan bir insanın tefekkür olanakları zaten kısıtlı. Çünkü bizim kurduğumuz, moderniteyle kurduğumuz bu mekan temelde nefsi vurgulayan, bu yüzden de tefekkürü geri plana iten bir yapıya sahip. For that reason, I think the Risale-i Nur is like like an oxygen mask in an environment where there is no oxygen. It allows us to breathe and to have times to get together, even if we are living in a big city where we cannot make tefekkur. It provides this opportunity. Bu yüzden ben Risale-i Nur'un bir oksijen maskesi olduğunu düşünüyorum. Bizim etrafımızda oksijen olmayan bu büyük şehir hayatında nefes almamıza yardım ediyor. So for that reason, it is not just important to apply the philosophy that comes from the Risale-i Nur. In Turkey, it is needed everywhere in the world, particularly in the West, where there is still an intellectual life amongst Muslims. They are not too afflicted by the immediacy of problems of governance. Bu yüzden ben Risale-i Nur'un sadece Türkiye'de felsefeleri uygulanmaya konması gereken bir metin olduğunu düşünmüyorum. Aksine Batı'nın buna daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Özellikle Batı'daki Müslümanların moderniteyle kurdukları ilişkide aciliyeti hükümet gibi, siyaset gibi konulara vermek yerine Risale-i Nur'la entelektüel olarak birazcık daha ilişki kurmaları gerekiyor. And I think what the Risale-i Nur has taught me is that language is very, very important. Reflection is important. Imagination is important. Before the 20th century, we lived in a print-based culture, kitab culture. At that time, there was more opportunity for intellectual reflection, and our imagination was much stronger. But now, in the 20th century, we are under the influence of image culture, and this is posing a challenge to people who are in the Risale-i Nur movement. Ve bu anlamda Risale-i Nur'un şöyle de bir önemi olduğunu düşünüyorum. 20. yüzyıla kadar bizim tefekkürümüzün temelinde kitap vardı. Bugünse modernleşmeyle birlikte görsel ağırlıklı bir dünyada yaşıyoruz. Bu bizim kitap temelli tartışmaya açık entelektüel ortamımıza meydan okuyan bir şey. So my understanding is when we are in the gatherings, we are discussing Risale-i Nur, we are not just reading. For example, there are two types. There are Mutu'ala, Risale-i Nur, and then there are the traditional to read and to follow. Both are beneficial, but I think we need to give more time
for the free and open discussion and reflection. Because when we are speaking together, we are allowing our minds to escape this prison of distractions and images. Bu anlamda bizim toplanıp Risale'leri okumamızın iki metodu var ve ikisi de faydalı. Bunlardan birisi okuyup takip etme, diğeri ise okuduktan sonra mütalaa edip metin üzerine tartışma. Ben metin üzerine tartışmanın şu faydasını çok önemsiyorum. Bizi günlük hayatın fanusundan çıkartıp metne daha sıkı bir ilişki kurmaya itiyor. Risale metinleri üzerine tartışmak. So I'm not saying that I'm against the technology, against television, against internet, but the main problem is we have put the images here and the kitab here. It is best to return to the culture where we know the place of language should be at the top, and the images are serving the language. But unfortunately now the language is serving the image. Bu anlamda ben şunu söyleyeyim ki teknolojiye karşı olan birisi değilim. Fakat sadece bugün görselliğin dilin üzerinde, kitabın daha üzerinde konumlanmasını yanlış buluyorum. Teknoloji veya görsellik dilin kendisine, kitaba hizmet edecek bir konumda olmalıdır. Yoksa bugün teknolojinin bizatihi kendi varlığı sorunlu değil, sadece konumlandırdığımız yer sorunlu. So inshallah with a further broadcasting of the Risale-i Nur in the West, perhaps Muslims can regain a sense of connection to the tradition through Risale-i Nur, but also be able to deal with the problems of modernity. Bu anlamda Batı'da Risalelerin daha fazla yayılmasının inşallah şuna hizmet edeceğini düşünüyorum. Hem bugünkü hayatla İslam'ın geleneksel yaşanışı arasında o kopan bağlantıyı yeniden kurabilirler. Hem de modernitenin karşımıza çıkardığı sorulara Risale-i Nur üzerinden yeniden cevap verecek konuma gelebilirler. If you want, we can continue with the questions. Sorularla devam edebiliriz. Sorusu olanlardan sorularını alalım. Mikrofonumuz var herhalde. Colin Turner'ı babanız sempozyumlardan dinlediğimiz ve okuduğumuz kadarıyla müdakkik bir nurcu olduğunu anlıyorum. Siz İslamiyet'i ve Risale-i Nur'u çocukluğunuzda önünüzde hazır buldunuz. Ama kendi arayışınızı gerçekleştirdiğinizi de görüyorum. Kendi sorgulamalarınızı yaptığınızı. Bir baba bunun neresinde olabilir? Babanız bunun neresinde olabildi? Onun katkısı ya da seyirciliği ne düzeyde olabildi? Siz kendi yolunuzu bulurken ve ararken onun rolü neydi diye merak ederim. Translation or is it saying while I was serving Risale-i Nur, what was my father doing? Or? She say you find the Risale-i Nur in your childhood, but you also searched Risale-i Nur in your lifetime. So what is the role of your father? What would be the role of any father in teaching the Risale or Islam to their child? Yeah. Well, the role of my father was very important because he took me to the Risale-i Nur study circles, or encouraged me to participate for more than 20 years. But of course, I did not go all the time. So sometimes at first it was not influential. It was only from my own investigation did I go back to it and gain a deeper understanding. Babamın aslında çok önemli bir rolü oldu. Beni 20 yıldan uzun bir süredir Risale çalışmalarının olduğu gruplara götürdü. Fakat şöyle bir şey var ki ben ilk zamanlarda buna çok da hevesli değildim. Ne zaman ki Risale-i Nur'u yeniden
keşfettim. O yerden sonra benim için babamın o risalelerle beni tanıştırmış olması daha kıymetli bir hale geldi. Başka soru? Buyurun. Ben kendim de tercüman olduğum için tercümeyle ilgili bir noktaya işaret etmek istiyorum. Şükran Vahide Hanım'ın iman eksenli tercümelerinin İngiliz gençleri tarafından çok iyi anlaşılmadığından söz etti. Burayı anlayamadım. Bu iman eksenli tercüme derken tercümenin dilinden mi söz ediyorsunuz yoksa bu da kasıt neydi yani? Because they didn't understand the translation by Risale. You say the Şükran Vahide's translation are more faithful, faithful. But the English cannot understand. Yeah. Why? Why they can't? Again, the language used by Şükran Vahide is some of the terms she used for example, rububiyet. She uses terms that are very old, like dominicality, which very few English people understand what it means, except for maybe theologians or priests. So this is part of the problem for young people. Mesela Şükran Hanım'ın rububiyet kelimesi için kullandığı kelime dominicality kelimesi. Bunu ben de bilmiyorum. Ve bunu gerçekten çok eski bir İngilizce kelime. Hani rahipler dışında İngiliz gençlerinin bu kelimeyi anlamaları çok da mümkün değil. Bu anlamda dilin kendisi çok dini bir içerik taşıyor. But also sometimes, because it is so faithful to the Risale-i Nur, the sentences are very long. Uzun cümle var. Biraz fazla anlamak için zor bir olur. Kendisinin Risale ile kurduğu ilişki çok Risale'ye iman eden bir insan olduğu için metne çok fazla müdahale etmek istemediğinden dolayı anladığım kadarıyla uzun cümleler. Sadık. Tamam. Yani benim tercümedeki kusurum o zaman. Sorulara devam edebiliriz. Ehli kitapla münasebetlerimiz nasıl olmalı? Fırıncı abi tekrar alabilir miyiz soruyu? Ehli kitapla yani o noktaya hiç temas etmedi. Acaba onun bu hususta bir düşüncesi var mı? You know, ehli kitap, Christians and Jews. What would be the relation of the Muslims with them? Through the Risale-i Nur? Yeah. In my understanding of its interrelations through the Risale-i Nur. I think Ustad's connection with Christians and Jews is maybe not well understood by many people. But his focus is not on debating, but to try to create a partnership against the main problem, which is materialism, and materialism is the biggest challenge for both Christians and Muslims. So I think if people knew this, they would appreciate the Risale-i Nur much more. Üstadın Hristiyanlarla bağlantı adına söylediği şeylerin tam olarak anlaşılmadığını düşünüyorum. Çünkü Üstad Hristiyanlarla tartışma temelli bir ilişkiye girmekten bahsetmiyor. Çünkü temeldeki düşmanları aynı. Materyalizm dediğimiz şey hem İslam'a hem de Hristiyanlığa meydan okuyan bir nevi üst bir düşman. İnsanlar bunu anlasalardı herhalde Üstadın Hristiyanlarla ilişki adına söylediklerini daha da iyi anlayabilirlerdi. Teşekkür ederim Hüseyin Bey'e. Kendisi Avrupa'da Risale-i Nur'un pek tanınmadığını, bilinmediğini bahsetti. Acaba nasıl bir metot izlersek batılı insanlara biz Risale-i Nur'u etkili bir şekilde götürebiliriz, tanıtabiliriz? Bunun metodu ne olmalı? Bu husustaki görüş nedir? Yeah, so we can. There has to be a particular method of reaching people
via the Risale-i Nur. Unfortunately, many people today, many young people today, they are always in this social media sort of culture. So maybe we have to think of creating very efficient, maybe videos, ilan, advertisements, spreading it to mosques, giving short summaries of what is iman, what is the resurrection, why are we here, what is the Quran. So we have to maybe reach the young people through this technology that attracts them, without promoting it, but initially this is what we have to do, I think. Gençlere özellikle ulaşmanın sosyal medya veya videolar gibi teknoloji üzerinden olacağını düşünüyorum. Tabii ki teknolojiyi çok da ön plana çıkarmadan, onu teşvik etmeden, onu kullanarak bir şekilde gençlere iman nedir, Kur'an nedir veya Risale-i Nur nedir, bunu anlatmanın yollarını bulabiliriz. Evet, soru. Mikrofonu alırsanız. Risale-i Nur İngiltere'de sadece imani bir metin olarak değil, aynı zamanda hükümet ve siyaset konularında da okunan bir metindir diye bir cümle geçti. Burada siyaset ve hükümet konularında okunan metin olarak neyi kastettiğinizi tam olarak açıklayabilir misiniz? So, I mean, how is it? It's not understood just as a book of iman, but also political and religious life. But from our reading of Risale-i Nur, in our study circles, we don't discuss political issues. We do discuss sometimes social issues. But for Ustad, most of these problems are not solved by the force of a ruler, but through the civic society. But our understanding, of course, he does not leave the political problems, but the main problem is we are relying too much on central political solutions rather than on societal solutions. Mesela biz tabii ki kendi Risale okuma gruplarımız içerisinde siyasi konuları çokça tartışmıyoruz. Fakat sosyal konuları tartıştığımız da oluyor. Ve bu anlamda bizim anladığımız kadarıyla Risale-i Nur sorunların doğrudan hükümet eliyle değil de sivil toplum eliyle çözülmesi taraftarı bir tutum içerisinde. Bu yüzden de Risale-i Nur siyaseti tamamen dışlamayan fakat onu da yok saymayan bir metin dedi. Zannediyorum cevap olmuştur. Başka sorusu olan var mı? Buyurun. Mikrofonu. Tamam, gidiyor. Konuşma genelde risaleler üzerineydi. Hani risalelerin onun hayatındaki etkisi üzerineydi. Peki Kur'an-ı Kerim'in tercümesini okumuştur. Onun hayatına etkisi olmadı mı Kur'an-ı Kerim? Hani uzun olduğundan bahsetti. Risale'nin tercümelerinin. Kur'an-ı Kerim açık, kısa ve net. Kur'an-ı Kerim'den nasıl yararlandı? Ne şekilde yararlandı? How did I take advantage of the Quran through the Risale-i Nur? Yeah, did you read the translate of the Quran and what are the benefits of it? When I read the Quran translation, I felt that initially I did not get much benefit. But after I read the Risale-i Nur, I read the Quran more and with more benefit than before. Aslında Kur'an'ı ilk başta okuduğumda, tercüme olarak okuduğumda kendisinden çok fazla faydalandığımı söyleyemem. Ne zaman Risale okudum, Kur'an'ı tekrardan daha fazla okumaya başladım. İşte o zaman benim Kur'an'dan aldığım faydanın da daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Başka sorusu olan var mı? Teşekkürler konuşma için öncelikle. Ben sormak istiyorum. Study Week'te de mevzusu geçmişti. Bu translation problems çok fazla yaygın. Hani Risale-i Nur konusunda başka yayın evleri de var mesela çok yanlış translation çevirmeler yapan. Bu konu hakkında ne çalışmayı düşünüyorsunuz? Yani
Daha doğrusu ne tavsiye edersiniz? Mesela biz bu konu hakkında ne üzerine çalışabiliriz ya da nasıl çözebiliriz bu problemi? The translation problems you mentioned, what will be the solution? What we have to do? First of all, Ustad uses very particular terms in the Risale-i Nur, such as things like ittihad manevi, various terms to do with jihad, very specific terms in Ottoman, but when translated to English, I mentioned already rububiyet. So there has to be first of all, a glossary, an index of terms done by academics from the Risale-i Nur to explain what does Ustad mean in this context. And after that academic work is done, then we can take maybe a way of translating them into English. But this is a project that still needs to be done. Öncelikle üstadın kullandığı terimlerin kendisinin bazı akademisyenler tarafından en azından bir indeks olarak düzenlenmesi. Yani üstad ittihad-ı manevi derken, cihat derken ne kastediyordu? Bunların daha vazıh bir şekilde getirilmesi ve bunun üzerinden tercüme çalışmalarının yeniden devam ettirilmesi bence daha uygun bir yöntem dedi. Evet, başka soru alabiliriz. Yoksa ben bir soru sormak istiyorum. Şimdi siz bir batılı olarak Risale-i Nur'la bir ilişki kurdunuz. Fakat biz Türkiye'deki Risale-i Nur okurlarına vermek istediğiniz ne gibi mesajlar var? Bunu ben merak ediyorum. So my message to the people in Turkey who are reading Risale-i Nur is that it's important that when you read the Risale-i Nur is to always read it with a critical eye, but also with adab and respect, but also remind yourself that you are all students. And if you think somebody is understanding it the wrong way, don't make accusations that they are outside the true Nurcu circle. We can disagree, but it's important that we keep our focus on Risale and the spirit of the Risale. Benim Türkiye'deki okuyuculara söyleyeceğim şu, tabii ki Risale-i Nur'u okumanın kendi edebi, kendi disiplini var. Fakat bunun dışında biz hepimizin Risale-i Nur'un talebesi olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Yani bir konuda Risale-i Nur'da geçen bir konuda birbirimizle ayrı düşebiliriz bunun anlamının ne olduğu konusunda. Burada birbirimizi senin anladığın şey daha yanlış veya doğru nurculuk bu değil gibi yargılamalardan kaçınmamızın çok hayati olduğunu düşünüyorum dedi. Başka sorusu olan yoksa burada bitirebiliriz. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Hüseyin abisi de sunumunuz için teşekkür ediyorum.